Evren bir simülasyon mu? Şu an bir gerçeklik deneyimliyorsunuz. En azından öyle olduğunu umuyorsunuz. Peki ama gerçeklik tam olarak nedir? Gördüğünüz, dokunduğunuz, hissettiğiniz her şey, hatta şu an beni dinleyen bilinciniz bile devasa bir bilgisayar programının içindeki dijital kodlardan ibaret olabilir mi? Filozoflar, fütüristler ve dünyanın en parlak fizikçileri artık şu soruyu sormuyor. Bir simülasyonda yaşıyor olabilir miyiz? Hayır. Artık asıl soru şu. Bu simülasyondan bir çıkış var mı? Kodların efendisi ve başlatma tuşu. Her şey nasıl başladı? Bilim insanları Big Bang, yani büyük patlama diyor. Sıfır noktasında uzay ve zaman yokken bir anda her şey patladı ve evren genişlemeye başladı. Peki bu patlamadan hemen bir saniye önce ne vardı? Ne teoloji tam bir cevap verebiliyor ne de modern fizik. Ama yazılımcılar bu mantığı çok iyi bilir. Bir bilgisayarın güç tuşuna basarsınız, sistem yüklenir ve program başlatılır. Boot up. İşte Big Bang. Bu devasa simülasyonun başlatma tuşuna basıldığı andı. Program çalışmaya başladığı an evrenin kaynak kodları da yazıldı. Işık hızı saniyede 300.000 kilometre olarak sabitlendi. Yerçekimi sabiti, Planck sabiti, atomların kütleleri, hepsi birer parametre olarak sisteme girildi. Işık hızının aşılamaz bir sınır olması aslında evrenin yaratıcısı tarafından simülasyonun dışına çıkmamamız için konulmuş dijital bir sınırdan başka bir şey değil. Bir nevi haritanın sonu. İşin en çılgınca kısmı ne biliyor musunuz? Teorik fizikçi James Gates, sicim teorisi denklemlerini, yani evrenin en temel matematiksel yapısını incelerken ne buldu dersiniz? Arama motorlarında veya tarayıcılarda kullanılan hata düzeltme amaçlı yazılmış saf, sıfır ve birlerden oluşan bilgisayar kodları. Evrenin dokusuna resmen arama motoru kodu gömülmüş. Doğanın ortak yazılımı. Evrende kaos yoktur. Sadece çok iyi gizlenmiş bir algoritma vardır. Doğaya bakın. Bir çiçeğin yaprak sayısından, bir ağacın budaklanma geometrisine, bir deniz kabuğunun spiralinden milyarlarca ışık yılı uzaktaki bir galaksinin kollarına kadar her şey tek bir matematiksel formülü takip eder. Fibonacci dizisi ve altın oran. Yani 1.618. Bitmedi. Kendi vücudunuza bakın. Omzunuzdan dirseğinize, dirseğinizden parmak uçlarınıza olan oran, DNA molekülünüzün 34 angstrom uzunluğa, 21 angstrom genişlikteki o kusursuz ölçüsü. Hepsi aynı yazılım mimarisinin ürünü. Sanki bir tasarımcı tüm evreni yaratırken aynı hazır kod kütüphanesini kullanmış gibi. Sistem hataları. Tabii ki her büyük yazılım gibi bu simülasyonda zaman zaman hata veriyor. Biz buna glitch diyoruz. Ünlü bilim kurgu yazarı Philip K. Dick, paralel zaman hatlarının bazen birbirine sızdığını ve sistemin çöktüğünü söylemişti. Milyonlarca insanların Nelson Mandela'nın 80'li yıllarda hapishanede öldüğünü, hatta cenazesini televizyonda izlediğini yemin ederek hatırlaması bir toplumsal delilik mi? Ya da Monopoly adamının gözünde aslında hiçbir zaman bir büyüteç olmaması. Fruit of the Loom logosundaki o meyve sepetinin hafızalarımızda çok net olup gerçekte hiç var olmaması. Peki ya dejavu? Bir anı daha önce birebir yaşadığınızı hissettiğiniz o tuhaf saniyeler. Aslında simülasyonun bir hatayı düzeltmek için zaman çizgisini saliseler içinde geriye alıp veriyi yeniden yazmasından kaynaklanıyor olabilir mi? Sistem güncelleniyor ve zihniniz o anlık gecikmeyi yakalıyor. En büyük kanıt. Şimdi komplo teorilerini bir kenara bırakalım ve modern bilimin en büyük çıkmazına kuantum mekaniğiyle bakalım. Çünkü simülasyonun en somut kanıtı şu an laboratuvarda duruyor. Çift yarık deneyi. Bir bilgisayar oyununu düşünün. GTA ya da Cyberpunk oynarken arkanıza dönük olduğunuz sokaktaki arabalar, binalar ve insanlar bilgisayarın işlemcisini yormamak için yüklenmez. Bilgisayar sadece baktığınız, gözlemlediğiniz yeri render eder, yani ekrana getirir. Kuantum fiziği, evrenimizin de tam olarak bu performans tasarrufu yöntemiyle çalıştığını kanıtladı. Elektron gibi maddeleri kendi haline bıraktığınızda katı birer nesne değil, birer dalga, yani bir olasılık bulutu olarak davranıyorlar. Ne zaman ki bir bilim insanı yarıkların arkasına bir dedektör koyup onları izlemeye, gözlemlemeye başlıyor, işte o an elektronlar izlendiklerini anlıyor ve bir anda katı birer parçacığa dönüşüyor. Yani madde. Sadece biz ona baktığımızda yükleniyor.
Biz bakmıyorken evren sadece potansiyel bir kod yanından ibaret. Fizikçi John Wheeler'ın gecikmeli seçim deneyi bunu bir adım daha ileri taşıdı. Parçacıklar yarıktan geçtikten sonra, yani geçmiş çoktan yaşandıktan sonra onları gözlemlemeye karar verdiğimizde parçacıklar geçmişe dönüp durumlarını değiştirdiler. Zamanı büküp geçmişteki kayıtlarını sildiler. Çünkü simülasyon, gözlemcinin hilesini yakalamak ve sistemi tutarlı kılmak için zaman kavramını tamamen yok sayabiliyor. Milyonlarca ışık yılı uzaktaki galaksiler, biz teleskopla bakana kadar orada gerçekten varlar mı? Yoksa sadece biz baktığımız için o saniyede yüklenen yüksek çözünürlüklü birer projeksiyon mu? Yaratıcı kim? Eğer bir simülasyondaysak, bilgisayarın başında oturan programcı kim? Zamanın ve mekanın ötesinde olan, evrendeki her atomu tek tek tasarlayan, fizik kurallarını bükebilen bu üstün zeka, kulağa çok tanıdık gelmiyor mu? İster adına yaratıcı mimari deyin, ister tanrı, ister yazılımcı. Günün sonunda bilim de, felsefe de, inanç da aynı kapıya çıkıyor. Bizler kendi başımıza var olmuş tesadüfi bir toz bulutu değiliz. Bizler çok büyük, çok kusursuz bir tasarımın parçasıyız. Şimdi çevrenize tekrar bakın. Gördüğünüz her şeyin birer pikselden ibaret olmadığını kim kanıtlayabilir? Kendinize iyi bakın, güvende kalın ve unutmayın, izleniyorsunuz. Selam olsun hakikati arayanlara. Eğer sen de hak yolunda, hakikatin izindeysen, bu kapı sana her zaman açık. Sen de bu aileye katıl. İçeriklerimizi değerlendir, paylaş ve bildirim zilini aktif et ki sesimiz daha gür çıksın. Yüce Allah, kalbinizdeki tüm güzellikleri ömrünüze nakşetsin. Hepinizi yürekten seviyorum. Saygı ve sevgiyle esen kalın.